Yenileme TT'nin geçen bölümünde Özkan'ın parça pinçik ettiği motorumuzun parçalarını boyacıya götürmüştük. Özkan Usta ise boyaya gitmeyen aksamların tadilatını yapmaya başlamıştı. Arka amortisöre sert yay takmış, ön süspansiyonların keçelerini ve yağını değiştirmişti. Boya işi uzun bir süreç olduğundan ve fiyat konusunda iyi pazarlık ettiğim için artık bir boyacı çırağı da olmuştum. Bu bölümde bakalım neler yaşayacağız. Başlıyoruz. Şu anda müthiş bir trafik var. Trafikte böyle sağ taraftan akarak gitmek müthiş bir keyif. Zaten motosikletin de en büyük avantajı bu. İnsanlar yolda böyle tıkanmış beklerken siz böyle istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Ben de Özkan'ın yanına gidiyorum ama gitmeden size kısacık şu üzerimdeki monttan bahsetmek istiyorum. Rider Denim biliyorsunuz kısa süre önce tanıtımını yapmıştık. Dalga kıran Pro montu, kışlık bir monttu. Denemediğim, test etmediğim için şey yapmamıştım. Yani özelliklerini anlattığım bir bölüm çekmemiştim. Gidene kadar bu monttan bahsedeyim size. Rider Denim Türk markası, İzmir'de üretilen bir marka. Dalga Kıran Pro'da 2019 yılında üretmiş olduğu kışlık bir montu. İp incecik bir montun kışın soğuğundan nasıl koruyacağı konusunda şüphelerim vardı. Şüphelerimi giderdim. Şimdi size anlatmaya hazırım. Önce eksisiyle başlayayım ki hani reklam yapıyorsun demesinler. Eksisi şöyle, aynen satıcının da söylediği gibi mont abi 8 dereceye kadar 7 dereceye kadar görevini yapıyor tek başına. 8-7 dereceye kadar, ama 8-7 derecenin altına düştüğünde hava maalesef tek başına yeterli olmuyor. Mümkün değil. Yani tek başına kullanamazsınız. İşte 6 derecelerde 5 derecelerde mümkün değil. İçerisine bir içlik istiyor. Ben de o yüzden sonradan gittim şu kendisi için üretilmiş Haki içliğini aldım. İçliğiyle kullandığınızda 1 dereceye düştüğünde bile hava kullandım. Gerçekten çok başarılı. Hakikaten satıcının birebir anlattığı gibi çıktı mont. 1 dereceye kadar kullandığımda bile hakikaten görevini yapıyor ve şöyle bir güzel yanı var. Üzerinizde böyle kaba, iri, böyle ağır durmuyor motorcu montları gibi. Hakikaten günlük kullanımlı bir mont olarak görünüyor ve çok şık duruyor. Şık olması benim için önemli bir özelliği. Çünkü motorcular biliyorsunuz böyle hani kışın sağlam giyineceğim diye böyle kat kat giyiniriz. Kat kat oluruz böyle. Sonra iç mekana bir yere geçtiğimizde terden duramayız. Acayip böyle bunalırız. Hafakanlar basar. Bu montun özelliği incecik olması, kaba durmaması ve kullanımı pratik olması, hafif olmasından dolayı da böyle iç mekana gittiğinizde de böyle bunaltmıyor. İnce ve slim olması, böyle dar kesim olması ve vücudunuzu sarması, ağır olmaması sayesinde günlük herhangi bir montunuzu üzerine giyerek de kullanabiliyorsunuz. Yani günlük atıyorum sizin Adidas'tan, Nike'dan, ne bileyim hani bir sürü markalar var ya. Kendi bir montunuz var, kışlık kabanınız var. İçine bu Dalga Kıran Pro'yu giyerek motor kullanmanızın önünü açıyor. Yani kendi kreasyonunuzu kendiniz yapabilmeniz için size fırsat doğuyor. Bir içlik olarak da değerlendirilebilir. O anlamda da çok başarılı. İçliğini al, ayrı kullan. Dışını al, ayrı kullan. Dışını istersen bu Dalga Kıran Pro'yu istersen içlik olarak kullan. Dışına başka mont geçir. Yani bu konuda da çok avantajlı. Bizim iyi marka olarak değerlendirdiğimiz, uzun yıllar kullanılabilecek markalar var ya hani, hemen eskimeyen, hemen solmayan, bir sene sonra değiştirme ihtiyacı duymayacağınız, korumaları kaliteli, sağlam olan markalar var ya, onlarla kıyaslamak lazım. İşte Dynes, Alpinstar, Speedy gibi markalarla. Ama siz gidip de hani 500 liralık bir kışlık montla seneye kullanamayacağınız bir montla kıyaslarsanız evet, fiyatı biraz pahalı. Özetleyeyim, çok uzatmayayım. Mont başarılı abi. Eğer içliğiyle birlikte alırsanız çok başarılı. İçliğini almam, sadece Dalga Kıran Pro'yu alayım derseniz ve üzerine kendi montumu giyeyim derseniz o anlamda da başarılı olur. Sizi memnun bırakır. Ama sadece Dalga Kıran Pro'yla hava 5 dereceyken 6 dereceyken kullandığınızda içine bir içlik, kendi içliğini veya kendi sizin sıcak tutacağın o windstopperlarınızı istiyor. Böyle özetlemiş olayım. Çok uzatmayayım. Şimdi Özkan'ın yanına gideyim, bir uğrayayım, bakayım ne yapıyor. Sonra şeye gideceğim. Yasin'in yanına gideceğim, boyacımız. Onu biraz iteklemem lazım ki biraz şu işi hızlandırmamız lazım. Çünkü iteklemezsek abi biz bir 20 gün falan bekleriz bu boya işini. Selamünaleyküm. Oo, aleyküm
Aleykümselam. Ne yapıyorsun Özkan'ım? İyi be, senden ne haber? İyidir ne olsun. Ne yapıyorsun hayırdır, kitap mı okuyorsun? Ya kitap okuyorum aynen. Ne yapayım, can sıkıntısı. İş yok tabi. Vallahi işi bekliyoruz. Boyaya gönderdik malzemeleri. Ne oldu, haberler sende? Haberler abi bize bayağı bizim para yaptırdı bana. Şunu kaldırayım mı? Ben kaçtım. Bugün yanına gideceğim şimdi birazdan da yanına bir uğrayayım dedim. Abi bayağı bir zaman alacak bu boya işi. Kolay değil yani. Abi işte parçalar çok. Yani bütün parçalar neredeyse boyanacak. Şase, motor, jantlar. Ya boya sıkıntı değil, alt zemini sıkıntı abi. Tabii. Onu zımparalayacak, astarlayacak falan. Bayağı bir boş zamanımız var yani. Yani Sen ne yapıyorsun? Ne okuyorsun? girişimci işletme. Vay. Bir tamirhane sahibi girişimcilik okuyor. Abi yani seviyoruz. Eğitim şart, okumak Öyle lazım. doğru. Aa burada tavla varmış. Var. Söylemiyorsun tavla var diye. Biliyor musun oynamayı? Yani tavla oynamaya çok vaktim olmadı ama oynarım seninle. Gel vereyim dersini gel. Gel madem iş yok halledek. Siyahları al. Koltuğun altına almayasın he. Kim ben mi? Kanka başla bakalım. Büyük Lavdan dönenin kaşığı kırılsın. Aynen. Aha 1 6. Kanka baştan eline vereceğim kesinleşti. Baştan evet kaybettik. Hadi bakalım. Oo. Gel abi gel. Şu da 3. 6 3. Şöyle 3, şöyle 6. Hadi oğlum. Oo 5 6 4 mü? 6 5. 1. Al abi önemli değil onlar. Tamam abi ya. Şöyle yapayım. Haydi bakayım. 6 6. Özkan. Ustalıkta iyisin ama tavlada hadi bakayım 3 1. Tavlada iyi değilim abi. Yani öyle bir iddiam yoktu ama seni de yenerim diyor umuyordum. Aga sen nasıl esnafsın ya? Esnaf adam tavlayı bilir ya. Topla. Çalışmaktan vaktimiz olmadı abi bizim. Tabii. Evet, Mars kardeş. Mars'a gider. Buyur Neyse bakayım. bunun intikamını alırız. Bunun intikamını alırız. Neyse. Yazıyorum bunu. Kanka far geldi mi far? Far gelmedi abi. Yok. Ben şeye baktım da internetten bugün gelecek gibi görünüyordu. Far gelir büyük ihtimalle bugün. Gelsin abi, en azından bu yoklukta onu yapalım yani. Sen onu yaparsın. Ben de gideyim Yasin'in yanına da adama yardım edeyim ya. Yoksa bu iş 20 günü bulacak yani. Bulur. Aynen. Sen git ona biraz itekle. Aynen abi. Hadi far gelirse sen de halledersin. Hallederiz. Hadi görüşürüz. Selam söyle. Aleykümselam. Kaç numarayla yapıyoruz? 600 zımpara geçiyoruz. 600 zımparası. Şimdi bu jant yeni olduğu için mi böyle yapıyoruz? Herhangi bir hasarı bir şey evet, yok. jantın üzerinde bozukluk olmadığı için sadece üstündeki verniği zımparalıyoruz. Yani boyanın tutunacağı bir alan oluşturmak. Evet, amaç. 600 zımpara atarak atacağımız astarın tutunması için bir zemin hazırlıyoruz. Temiz bir zemin. Bu işte en önemli olan kısım zeminin düzgün olması. İnsanın hamurunun düzgün olması gibi bir şey. Yani. Hamuru düzgün değilse Tabii diyorsun. hamur önemli. Yani işin temeli önemli. Temel düzgün olmazsa ne yaparsan yap boş. Peki bir şey söyleyeceğim. Buyur. Abi ben bunu alıp da mesela şu jantları spreyle de boyayabilirim. Elim yatkındır bu tarz işlere. Tabii boyayabilirsin. Yani niye sana Boyayabilirsin niye ama sana işte getireyim ki? bir hafta sonra bana gelirsin. Niye? Çünkü senin attığın boya bu iş için uygun bir boya değil. Senin attığın boya maskeleme boyası, yani eğlence boyası. Ama abi şeyler var artık. Bu 800 santigrat dereceye kadar ısıya duyarlı bilmem atmayan, zıplamayan boyalar var. Yok atar. Hepsi atar. Niye atar? Çünkü üstünde verniği de yok. Boyayı koruyan verniktir. Yani Tam boya üstüne vernik atarım. boyayı Spreyden atarsın. sonra. Evet. Bak şöyle boyayı atarsın. Tırnağından dokunursun kalkar. Çünkü üstünde vernik olması lazım. Tam vernik de atarım ben. Boyayı atabiliyorsan olur bak. Ha. Boyayı sadece böyle tıs yapmak, boyayı atmak sayılmıyor. Ha. O tıslamak sayılıyor boyayı. Anladım. Tamam. Peki usta bir şey soracağım. Buyur canım. Şimdi gidiyorsun mesela bir hadi boyacıya. Otomobil boyacısı veya şey. Niye gidiyorsun usta? Ben seni dinliyorum, evet. Gidiyorsun adam diyor ki bir parçayı diyor mesela 200-250 liraya boyarım diyor. Evet. Boyuyor adam. Evet. Şimdi sana geliyorsun.
Sen şimdi bu işe yıllardır emek veren bir adamsın. Evet. Hakikaten işçiliğin de güzel. Daha önce yaptığın motorları gördüm ben, baktım. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi 200 kazandırıyor mu abi bu iş? Yani tabii ki eskiden kazandırıyordu. Eskiden kazanmak ne demektir? İşin maliyetinin çıktıktan sonra cebine kalan para kârdır. Evet. Eskiden kazandırıyordu ama şimdi bu her hafta bir zam geliyor ya her şeye. Ha. Her şeye geliyor yani. Yani bugün bu hafta aldığım boyayı yarın aynı paradan alamıyorum. Bizim parayı aynı paradan alamıyorum. Her gün zam geliyor. Değişik değişik. Şimdi öyle bir şey ki ben burada müşterime fiyat veriyorum. Malzemeyi almaya gidiyorum. Farklı bir fiyatla karşılaşıyorum. Diyorum ki eyvah biz bu müşteriye bu fiyatı verdik. Şimdi çıkışın içinden çıkabilirsen. Para kazanamıyoruz. Peki kazanamıyorsun da abi, o zaman niye uğraşıyorsun bununla ya? Ne yapalım? Git Simit satalım Simit desek simit satsan- de satamayız. Çünkü adamın 2 tane diploması var, simit satamıyor. Yani ne yapacağız? Peki şu Karnımızı doyuracağız daha bir somut şekilde. olsun abi. Ben bir tek sadece ön jantımı aldım, geldim yanına senin. Evet. Bunu boya Yasin Usta dedim. Evet. Kaç lira fiyat veriyorsun? 350 lira. 350 lira. Evet. Bundan para kalıyor mu sana abi? Ondan bir 100 lira kalıyor işte. Ne diyorsun ya? Tabii. 100 lira için yani bunu altını yani- zımparası, astarı, 100 vida lira- zımparası. Bütün maliyetleri, işletme maliyetlerini, işte kullandığın malzemeleri düştükten sonra senin cebine kalan para, kar 100 lira. Abi bırak işletme maliyetlerine geçtim. Senin emeğinin karşılığı olarak değerlendiriyorum. Yok emeğinin karşılığını alamıyorsun. Öyle bir şey yok Yok. diyorsun yani. Yani maalesef ülkemizde emeğin karşılığını almak o kadar zor ki alamıyorsun. Hay anasını ya. Yapamıyorsun yani. Sadece gününü kurtarıyorsun, karnını doyuruyorsun, kiraya çalışıyorsun, elektriğe, suya çalışıyorsun, ısınmaya çalışıyorsun, sigortaya çalışıyorsun. Açıkçası çalışmalarının hepsi sadece yaşayabilmen için. Bu ülkede yaşamak için o kadar. Abi çok gömdük şimdi burada. Bizi yapmasınlar. Ben bilemem. Tefe koymasınlar. Halledersin orada. Görmüş olduğunuz gibi boyacının hali de böyle. Tamirciler öyle, boyacılar, motosikletçiler öyle. Yani aslında Türkiye'de birçok yerde durum böyle ama yapacak bir şey yok. Maalesef motosiklet sevdamız, sevgimiz, Yasin Usta'nın da sevdası, sevgisi. Evet. O yüzden öyle devam ediyoruz. Ben de çıraklık yapıyorum. Seviyoruz bu hayatı. Aynen. Selçuk tavlada iyi fakat malzeme getirmek konusunda, tedarik konusunda biraz sıkıntıları var. Ondan yeni bir far istedim. O da gitti bana hem bozuk hem eski bir far getirdi. Eski farımızı şöyle bir problemi vardı. Kırıkları, çatlakları vardı. Bağlantı ayaklarında sorunlar vardı. Bunu tamir etmek biraz zor olacak ve iyi olmayacaktı. O yüzden ondan bir far istedim. Fakat yeni farın fiyatı oldukça pahalı olduğundan o da hem bütçeyi aşmamak için hem de bu işi minimum şekilde halletmemiz için bize bir far buldu. Bu far çıkma bir far. Daha önce bir hasar almış, yanmış, erimiş. Ampulden de olabilir, üzerine bir şey de gelmiş olabilir. Bilmiyorum nereden buldu getirdi. Ama bize lazım olan kısımları, yani ayakları ve arka tamburu sapasağlam. Şimdi bunu açacağız. Kenarlarından ısıtıp silikonundan ayıracağız. Yeni farımızı sağlam, camı sağlam olan farımızın önünü kullanacağız. Bunun da arkasını kullanarak iki fardan bir far elde edeceğiz. Öncelikle şu silikonları üzerinden söktüm. Gerekli kablo tesisatını da aldım. Fönle şu bağlantı nokta kısımlarını ısıtacağım. Isıttıktan sonra silikon kendini bırakacak ve tastan ayrılacak. Bunu yaparken fönü mümkün mertebe çok yaklaştırmayın. Çünkü yaklaştırırsanız fara tekrar zarar verebilirsiniz. Mümkün mertebe uzaktan ama ısıyı da alabileceği şekilde tam eklem bölgelerini silikon yumuşayacağı şekilde ısıtalım. Fazla soğumadan şimdi şu şekilde çekmeye çalışalım. Evet. Gördüğünüz gibi silikonlarından ayırdık. Şurada bağlantı tırnakları var birbirine geçen. Onlara dikkat edelim. Evet. Yani Honda burada çok güzel bir silikon kullanmış. Hakkını vermek lazım. Farımız tamamlandı.
internetten 200 liraya aldığı önü erimiş farla bizim kendi sağlam farımızın birleşiminden bir far elde ettik. Yenisi 900 liraymış. Bu sayede 200 liraya oldukça kar ettik. Hadi hayırlı olsun bakalım. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Vay. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Vay. Bravo. Eline sağlık.